Çayırlarda dolaşan yalnız bir çoban bir gece nehrin kıyısında aklını başından alan bir güzellik gördü. Saçları ay ışığında gümüş gibi parlayan, güzelliğiyle zamanı unutturan bir kadın. Fakat o insan değildi. O su iyesiydi. Çoban gözlerini ondan alamadı. Tutkusu korkusunu bastırdı ve su iyesine zorla sahip oldu. Bu lanetli birleşmeden tek gözlü, uğursuz bir yaratık doğdu. Annesi onu reddetti. Tanrılar bile yüzünü görmek istemedi. Babasının kötülüğünü taşıyan canavar yalnızca nefret etmeyi öğrendi. İnsan etiyle beslendi, kanla büyüdü ve adı yüzyıllar boyunca lanetle anıldı. Tepegöz. Türk mitolojisi sadece kahramanlardan, atlardan, bozkurtlardan ibaret değildir. Her ışığın bir gölgesi varsa her iyiliğin de bir karşılığı vardır. Ve o karanlık varlıklardan bazılarının isimleri bugün bile hala fısıldanır. Türk mitolojisinde Tepegöz yalnız değildir. Öykülerde onun gibi sayısız dev yaşar. Bazıları bulutları delecek kadar uzun boyludur, bazıları insana benzer. Hepsi de insan ve hayvan etiyle beslenirler. Ama bazılarının açlıkları öyle derindir ki sonunda gökyüzüne uzanıp güneşi ve ayı yutarlar. Erlik Han da dev gibi iri yapılı olarak tasvir edilir. Daha önceki videomuzda da bahsettiğimiz gibi o yeraltı aleminin hükümdarıdır. Işığın olmadığı Körmös diyarının efendisi. Kötücül canavarlar onun hizmetindedir. Hizmetkarlarından birisi de Aldacıdır. Aldacılar geceleri ruh çalan karanlık varlıklardır. Ruhu çalınan beden hastalanır, gün geçtikçe erir. İşte böyle zamanlarda kara şamanlar devreye girer. Davullar eşliğinde ayin başlar. Şaman, Erlik'in kapısına gitmek için yer altına iner. Erlik'in kızlarıyla savaşır, engelleri aşar ve sonunda Erlik Han'la yüz yüze gelir. Erlik Han eğer razı olursa ruh geri alınır. Ama bazen pazarlık başarısız olur. O zaman yalnız ruh değil, şamanın kendisi de sonsuza kadar tutsak kalır. Fakat kötülük her zaman yer altından gelmez. Bazen evin tam içindedir. Al karısı, Umayana'nın karanlık yüzü. Yeni doğmuş bebekleri kaçırır, ciğerlerini yer. Lohusaları boğar, hamileleri öldürür. Bu yüzden geceleri yastığın altına demir makas konur. Ya da odaya ayna asılır. Çünkü al karısı kendi çirkinliğini gördüğünde korkar ve geldiği karanlığa geri döner. Obida, ihanete uğradıktan sonra delirmiş bir dişi Körmös. Halk arasında ona çarşamba karısı ya da Şubat karısı derler. Ormanların karanlık köşelerinde gizlenir. Ters kafalıdır. Uzun katran siyahı saçları toprağa süpürür. Üzerinde beyaz paçavralar vardır. Japon mitolojisinde karşılığı Önryo'dur. Korku filminde televizyonun içinden çıkan karaktere ilham vermiştir. Tüm kültürlerde ortak başka bir korku. Ölümü yenip geri dönenlerdir. Türkler onlara hortlak der. Geceleri sessizce evlerin etrafında dolaşırlar, uzun, çürümüş tırnaklarıyla kapıları, pencereleri eşelerler. Halk inanışında ölünün arkasından kötü konuşulmaz. Çünkü ölü o sözleri duyarsa gecenin bir vakti kapının ardında tırnak sesleri yeniden başlar. Küp karısı, Türk mitolojisinin cadısı. Bazıları ona cazu, bazıları koca karı der. Yaşlıdır. Solgun tenli, çirkin, sarkık memeli. Burnu kanca gibi aşağı sarkar. Karanlık gecelerde küplerine binerler. Büyülü sözler fısıldayarak gökyüzüne doğru yükselirler. Evliya Çelebi seyahatnamesinde küplere binen cadıların birbiriyle gökyüzünde savaştığını, hizmetkarları hortlaklarınsa yerde dövüştüklerini anlatmıştır. Karabasan, mitolojideki adıyla bastırık. Kurbanlarının uykularının en ağır anında saldırır. Nefesini keser, korkunç kabuslar gösterir. Göğsünde büyük bir ağırlık hissedersin ama hareket edemezsin. Bir başka varlık, bataklıkları, kurumuş dere kenarlarını, karanlık kuyuları ve yıkık evleri mesken tutar. Onlara çor denir. Gözleri fener gibi parlar. İstediklerinde kılıktan kılığa girerler. Bazen insan olur, bazen hayvan. Ama hep bir şey yanlış gider. Birinin tek gözü vardır, bir diğerinin yüzü şekilsizdir. Ya da alnından boynuzlar çıkar. Halk onlardan bahsederken bizden iyiler der. Çünkü adlarını anmak bile tehlikelidir.
Bugün cin diye bildiklerimizin çoğu aslında Çorların İslamileşmiş gölgeleridir. Oburlar, kan ve omurilik sıvısıyla beslenen vampir hortlaklar. İnsan yer, salgın hastalık yayar. Kana susamış yaratıklardır. Hamile kadınların kanını emer, sonra karınlarındaki çocuğu çıkarır ve kendi yuvalarında saklarlar. Ama ilginçtir, Türklerin tarihinde bir vampir avcısı da vardır. O kişi Fatih Sultan Mehmet. 15. yüzyılda İstanbul'un fethinden yıllar sonra Drakula ile karşılaşmış ve onu yenmiştir. Ama bu gelecek videonun konusu. Bizi desteklemek için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.